Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hep birlikte bir Ukrayna-Rusya savaş sahasına gideceğiz. Çok önemli gelişmeler var. Malumunuz ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir görüşme gerçekleştirecek. Açıkçası ilk kez bir Rus lider Alaska'ya gidecek 15 Ağustos'ta. Hatta ABD istihbaratının Alaska'da bir tane daire kiraladığı falan yazılıp çizilmekte. İşte bu görüşme öncesinde yavaş yavaş artık bazı şeyler netleşmeye başladı. ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerde sonuca ulaşılmasının beklendiği belirtilirken zaten bu durum sahaya da yansıdı. Özellikle de şu son birkaç gündür Rus kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde çok yoğun bir atılımı vardı. Hatta öyle ki Ruslar şu yaklaşık 2 gün 3 gün içerisinde 15-20 kilometre içerilere kadar girdi. Büyük bir savunma hattını yardı. Yani 3 senedir ilerleyemeyen Rus kuvvetleri 2 günde 15-20 kilometre ilerledi bazı hatlar. Ve tabii kıymetli dostlar, bu tür gelişmeler yaşanırken sahada bunların hepsi barış masasına oturulacak. Barış masasında ne konuşulacak? Büyük ihtimalle Trump diyecek ki tamam Rusya, sen şu vakte kadar almış olduğun bölgeleri kontrol altında tut. Ama ve lakin işte Ukrayna'ya da ben şu güvenceleri sağlayacağım. Ukrayna'da belli başlı bölgelerden vazgeçecek, sana toprağı verecek diyecek ve büyük ihtimalle 15 Ağustos'ta barış artık başlayacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de Alaska'ya gideceği, en azından ABD'nin bu konuda çalıştığı söylenmekteydi. Şimdi diyebilirsiniz Ukraynalılar hangi topraklardan vazgeçecek? Sizler için bazı detaylara da ulaştım. İngiliz medyasından Telegraph'ın haberine göre Ukrayna topraklarının görmüş olduğunuz kesimlerini Rusya'ya vermeye hazırmış. Hangi bölgeler? Luhansk, Donetsk, Zaporosya ve Herson, Kırım. Kırım zaten daha öncesinde alınmıştı. Görmüş olduğunuz Donetsk bölgesinde zaten birçoğunu daha öncesinde Ukrayna-Rusya savaşından önce Rusya kontrol ediyordu. Ama bu şehirlerde yeni eklendi. Mevcut şartlara baktığımızda şu an işler Putin'in istediği gibi gidiyor. Putin zaten diyordu, daha öncesinde de Ukrayna'ya tekliflerde bulunmuştu. İşte bana bu aynı yazan işte Luhansk, Donetsk, Kırım, oraları bana ver, resmi olarak tanı. Daha sonrasında ben de almış olduğum bölgeler var ileri ufaklı, oralar da bende kalsın, savaş bitsin diyordu. Fakat Ukraynalılar ne diyordu? Ukrayna ya Avrupa Birliği ya da NATO'ya katılım istiyor bunun karşılığında ve güvence istiyor. Ukrayna NATO'ya katılacak mı? Ukrayna NATO'ya katılmayacak 15 Ağustos'ta tahminlerime göre. Sadece Ukrayna ABD Başkanı Donald Trump'tan güvence alacak. ABD tamam ben bu anlaşmaya kefilim. Ukrayna şu toprakları verecek, saymış olduğum listedeki bölgeleri. Fakat Rusya da daha sonrasında Ukrayna'nın başka bölgelerine göz dikmeyecek diye bir anlaşmaya varılacak. En azından tahminler bu şekilde. Hemen devamında ise dün ABD Devlet Başkanı Donald Trump gerçekten de çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yine Ukrayna-Rusya sürecine ilişkin. İsterseniz şöyle yavaştan bir karşımıza gelsin. Çünkü bizi ilgilendiren bazı durumlar da var. Ukrayna-Rusya savaşının başında yaşananlara ilişkin söylemiş olduğu cümlelerde bizi ilgilendiriyor bazı şeyler. Detaylar bir karşımıza gelsin. Donald Trump dün Beyaz Saray'da gerçekleştirmiş olduğu toplantıda diyordu ki Ruslar savaşçı bir millet. Ruslar daha öncesinde Adolf Hitler'i yendi. Napolyon'u yendiler. Daha sonrasında işte ben Viktor Orban'ı aradım diyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban var ya. Viktor Orban'a demiş ki ne diyorsun Viktor? İşte Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansı var mı demiş. O da bana yani böyle saçma olur mu dercesine bir bakış attı diye Beyaz Saray'da açıklamalar yapıyordu. Asıl çarpıcı kısım ise Donald Trump savaşın ilk günlerine gidecek olduğumuz hani şu 70-80 kilometrelik bir Rus konvoyu vardı. İşte o günlere götürdü herkesi. Dedi ki Rusya Ukrayna topraklarına ilk zırhlı birliklerini soktuğunda otoyoldan gitmek yerine Kiev'e yani Ukrayna başkentine Rus zırhları bozuk toprak yollara gitti. Bu toprak yollara gitmesini söyleyen Rus general büyük ihtimalle şu an hayatta değildir. Çünkü Putin'i tanıyorsam buna asla izin vermez diye alttan işte harekatın ilk günlerinde Rusya güya düz otobanlardan Kiev'i işgal edebilecekken bir tane Rus generalin artık isteyerek veya istemeyerek toprak yollara sokup tankların balçıkla mücadele ettiğini ve bataklıklara saplandığını belirtmişti Donald Trump. Tabii bu yaşananlar Donald Trump'ın iddiasıydı. Fakat
O gün neler yaşandı? Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başında gerçekte ne oldu? Bunu hepimiz artık biliyoruz. Çünkü niye? O günlerde an be an gelişmeleri aktarmıştık. Kıymetli dostlar, Donald Trump burada sahtekarlık yapıyor. Yanlış konuşuyor. Sebebi ise çoğu kez görüntülerde görmüştük. Rus zırhlıları, evet, o 70-80 kilometrelik konvoylardan bahsediyorum. Şehir merkezlerinde veyahut da duble yollarda, otobanlarda çokça kez rastlanmıştı. Fakat hele bir tane görüntü vardı. O görüntülerde ise Kiev'e yanlış hatırlamıyorsam 15-20 kilometre kalmış. Rus zırhlı birlikleri o derece yaklaşmıştı Kiev'e. Fakat bir köyde Bayraktar TB2'ler, hani evet, Ukrayna'ya vermiş olduğumuz Bayraktar TB2'ler vardı ya, onlar tarafından ters köşe yapılıyordu ve bozguna uğratılıyordu. Yani bildiğiniz köyün merkezinde Bayraktar TB2'lerimiz belki de 20-30 tane Rus tankını bir anda etkisiz hale getirmişti. Hatta o anlardan akıllarımızda bazı hatıralarda kaldı. Rus komutan, bizzat o köyde o saldırıya uğrayan komutan, Bayraktar TB2'lerin saldırısına ne diyordu? İsterseniz bir karşımıza gelsin. Артиллерия, танки, с беспилотника, так я понял, Байрактар летает. Остальным сейчас потерям разбираюсь. Hani harekatın ilk günlerinde Ruslar ağlaya ağlaya Bayraktar tepemizde, bizi kurtarın, biz burada sıkıştık diyordu. Yani Rus kuvvetlerinin bir balçağa saplandı veyahut da otobanlar, duble yollar dururken işte tarla yollarına girdi falan, böyle bir şey yoktu. Şehir merkezlerinde az mı çürümüş tankları gördük yani vurulan. Gördük değil mi bu görüntüleri? Yani bundan dolayı aslında Donald Trump bir konuda yanılıyor. Donald Trump, Rus kuvvetler bile isteye eğer gittilerse tarlalara gitmediler. Onları Bayraktar TB2 zorladı. Zaten bunu ben söylemiyorum. Ukraynalı kullanıcılar da X'te Donald Trump'ın bu açıklamalarının altına yazmışlardı. Bayraktar TB2'ler Ukrayna olarak Rusların saldırısına hazırlıksız yakalanmamıza rağmen anında havalanıp başkent Kiev'i korumuştu ve kilometrelerce uzanan konvoyları etkisiz hale getirmişti harekatın ilk günlerinde diye Ukraynalılar yazıyordu. Biz yani mücadele verdik. Trump'a göre bile isteye bir tane Rus general Kiev'in kontrol altına alınmamasını istemiş. Putin de şu an onun cezasını kesmiştir diyordu. Yani sahadaki gerçeklikle Türkiye'nin de çok büyük bir payı vardı. Bu benim dikkatimi çekmişti. Bayraktar TB2, hani burada diyoruz ya, Kiev'i işgalden kurtardı, başkent savunucusu diye. Bunların hiçbirisi abartı cümleler değildi. Ukraynalılar zaten bu yaşanan gelişmelere belki de bizden daha çok hakimlerdi diyorum ve hemen devamında şöyle bugün sabah saatlerinde yurt dışı basınına baktığımda da batılı diplomatlara ve analistlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna Savaşı'nı kazandığını ve Ukrayna'da rejim değişikliği hedefine artık çok yakın olduğunu düşünüyormuş. Putin'in bu nedenle ABD Başkanı Trump ile Alaska'da yapacağı görüşmede taviz vermemesi, Trump ile çatışmak için taviz verse bile bunların küçük tavizler olması beklenmekteymiş. Başka haber kaynaklarına baktığımızda Trump nasıl bir anlaşma yapacak, işte Rusya mı mutlu olacak anlaşma sonucunda, Ukrayna mı diye sürekli tartışıyorlardı. Amerikalıların dediği tek şey şu: öyle bir anlaşma yapacağız ki iki tarafı da huzursuz edeceğiz, iki taraf da rahatsız olacak diyordu. Tabii ki de hani sahadaki mevcut duruma baktığımızda Ukraynalılar 10 rahatsız olacak. Rusya belki de Trump'ın hadi o güzel hatırı kırılmasın diye Putin 1 verecek. Ona 1. Devamında ben sizlere ne demiştim? Trump'ın tüm siniri, tüm stresi Putin'le bir görüşemedi, bir ciddiye alınmadı ya Putin tarafından. Bundan dolayı diyordum. 15'indeki teması, 15'indeki görüşmenin haberini nasıl müjdeli bir şekilde verdi Trump. Dedim ya, Trump'ı ciddiye alırsan problem yok. Rusları da bu masaya getiren Trump'ın o çılgınlıkları oldu. Trump ya dedi ya, hani 2 tane nükleer denizaltı bir gezsin, bir baksın Rus kıyılarına diye gönderdim. Yani nükleer tehdit anında karşılık buldu aslında Rus kanadında ki 15 Ağustos'ta yani Cuma günü bir görüşme gerçekleşecek. Şimdiye kadar niye gerçekleşmedi bu görüşme? Birazcık da Trump'ın şimdiye kadarki pozisyonu demek ki işe yaramadı. Bu da bence çıkarılması gereken önemli bir dersti. Bugün son olarak da yine dikkat çekici bir haber karşımıza çıkıyor. Kısa ama hani gülmeden de pek yerinize duracağınızı zannetmiyorum. Kıymetli dostlar, hani ben geçtiğimiz günlerde sizlere bir şey demiştim ya, YPG PKK en son Hindistan'dan yardım dileniyor diye. Herkes sattı, yarı yolda bıraktı, verilen sözler tutulmadı ya güya YPG PKK'ya. İşte kıymetli dostlar, bu konuda hani şaka yapıyorum zannettiniz bazılarınız biliyorum ama bayağı ciddi gelişmeler var ha.
Valla mesela terör örgütü YPG PKK'nın Avrupa Organizasyonu'nun başlarından olan bazı şahısların Suriye ordusuna karşı Hindistan'dan yardım istediği belirtiliyor. PKK elebaşları Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ın yönettiği KNK'dan bir heyetin Haydarabad'a giderek Hint yetkililerle görüştüğü belirtilmekteydi. Şaka gibi ya. Adamlarla biz vallahi ben beklemiyordum. Ben de yalan konuşmayayım hani yok artık diyordum. Ya cümlelerinde ne diyorlardı? Hintlilerle bizim kültürümüz çok işte benzerdir, çok yakın halklarızdır, birbirimizi çok iyi anlarız falan filan diyorlardı. Baktım ciddi ciddi adamlar Hindistan'a gidip görüşme gerçekleştirmişler. Görüşmeden ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmayacak. Yani bundan emin olun ama şu çabaları, şu anlamsız uğraşları bile gerçekten de tam bir komediydi. Suriye hükümetiyle yapmış oldukları anlaşmaya uymamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta Suriye yönetimini, Ahmet Şara yönetimini suçluyorlar. Anlaşmayı siz bozuyorsunuz. İşte biz normalde uyum sağlayacağız. YPG işte kendisini feshedecek, Suriye ordusuna katılacak ama siz anlaşmayı bozuyorsunuz diye yalandan üste çıkma çabalarındalar. Şu an Tişrin Barajı çevresinde, Halep'in bazı kesimlerinde yine azar azar çatışmaların yaşandığı belirtiliyor ama dediğimiz gibi son artık kaç gün kaldı? 1-2 hafta falan kaldı Türkiye'nin vermiş olduğu müddet sürede. O da bittikten sonra ver eline artık yeni bir Suriye harekatı, eksik kalan bölgeleri özgürleştirme operasyonu. Türkiye ilk başta katılır mı? Belki Suriye'nin yeni yönetimi bir operasyon çeker. Destek isterlerse Türk kuvvetleri istihbarat desteği verir ama eğer ki baktı Suriye yeni yönetimi yok abi bunlar bir sürü hava savunma sistemi almış. Bunlar şunu almış, bunu almış. Elleri güçlü çünkü yani Esad'dan kalan silahlar bunlar da şu an özellikle Deir-i-Zor civarından aldıkları biliyorsunuz yani anlatmama gerek yok. Derlerse ki yok Türkiye bize destek o zaten anlaşmada hazır çağrıldık yani resmi olarak her şey zemininde. O zaman Türkiye 2-3 saatlik bir silahlı insan hava aracı operasyonuyla tık 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 koordinatlar belli. Artık kendi isteğiyle masaya oturmayan YPG, PKK tamamıyla masadan kaldırılacak diyorum ve önemli gelişmeleri sizlere aktarmak istedim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.